Bugün bayram. Dünyanın dört bir yanında kutlanır bayramlar. Çin'de yuvarlak tatlılar, Hindistan'da renkli tatlılar ikram edilir. Ve bayramların ortak noktası paylaşmak. Paylaşmanın neşesi ve sıcaklığı her şeyden daha değerlidir aslında. Öyle değil mi? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Sorun varsa tatlılıkla sonuca bağlamak isteriz. Onun için bayramlarda küslerin barışması, kapıya gelene, eve girene tatlı ikram edilmesi geleneğimizdir. Oysa çok azımız bilir, Anadolu'da tatlının devriminin dünyada bir marka haline geldiğini. O zaman gelin başlayalım hikayeye. Bu hikaye aslında rafine şekerin zaferine dayanıyor. Bir zamanlar tatlılık balın yoğun amberinde, pekmezin toprak kokulu derinliğinde saklıydı. Şekerse bir masal hazinesi kadar nadir ve kıymetliydi. Sofraların tatlı düşleri bu kadim lezzetlerle süslenirdi. Ta ki 18. yüzyılın İstanbul'unda tatlı sanatında bir devrim yaşanıncaya dek. Balın yoğunluğu ve pekmezin koyu rengi yerine ışıl ışıl parlayan billur berraklığında ağızda ipek gibi eriyen bir lezzet doğdu. Lokum. Bu küçük tatlı küpler sadece şeker ve nişastanın dansı değil, içine alabildiği onlarca yemiş, meyve ve meyve suyuyla Osmanlı damak zevkinin zafer anıtıydı. Haydi biz de yapalım. Ben de ilk kez yapacağım. Malzemeler basit. 2,5 çay bardağı şeker. Aynı oranda su. Bu şerbet kaynarken içine birkaç damla limon. Başka bir kapta bir çay bardağı nişasta ve bir çay bardağı suyu karıştıracağız. Hepsi karıştıktan sonra içine hangi tadı isterseniz onu ekleyeceksiniz. İşte lokumun en keyifli tarafı burası. Ben gül suyu ekledim ve birkaç avuç fındık koydum. Tatlılık artık şekerin kristalize edilmiş formundan pürüzsüz, büyüleyici bir atıştırmalık formuna yükselmişti. Ama o dönemde şekerin bugünkü gibi sağlık üzerindeki olumsuz etkileri henüz bilinmiyordu. Şeker o devrin parlayan yıldızıydı. Bugünse kararında kalmak gerektiğini biliyoruz hepimiz. Bu formül İstanbul sokaklarından çıktı ve dünyanın ışıltılı fuar salonlarına uzandı. Lokumun küresel yolculuğu 1851'de Londra'daki dünyanın ilk büyük uluslararası fuarından 1873'te Viyana'ya, 1889'da Paris'e devam etti. Lokum, yorgun ziyaretçilerin ağızlarına tatlılığını, bedenlerine enerjisini bırakıyor ama gönüllere de taht kuruyordu. Kendi kendine buldu ismini. Turkish Delight. O kadar sevildi ki onu satın alıp batıya götürenlerce konuldu ismi. Fuarlarda Osmanlı pavyonlarının parlayan yıldızıydı. Turkish Delight artık dünya çapında tanınan Türk damak zevkinin bir simgesi, markası olmuştu. İstanbul'un ve Anadolu'nun tadı olan lokum sadece bir tatlı değil, paylaşılan ortak sevinçlerin ve mutlu hikayelerin, anıların tatlı simgesiydi. Mutfakla sınırlı değildi lokumun varlığı. Edebiyatta, sanatta ve hatta sinemada yer açtı kendine. Agatha Christie, İstanbul'da geçen hikayelerini heyecanla okuyan okurlarına Türk lokumu ikram ediyordu. James Bond'un unutulmaz filminde İstanbul'un büyülü atmosferini renkli renkli Turkish Delight'lar tatlandırıyordu. Türk edebiyatı da hakkını veriyordu lokuma elbette. Sait Faik Abasıyanık'tan Reşat Nuri Güntekin'e çocukluk anılarının sıcaklığını ve saflığını, lokumun tatlılığı harmanlıyor, gündelik yaşamın acısını lokum kırıyordu. Ama en unutulmazı Lewis'in Narnia günlüklerinde gizlidir. Karlarla kaplı gizemli Narnia'da cadının büyüleyici, baştan çıkarıcı ve bir o kadar da tehlikeli armağanı olarak sunulan Türk lokumu, masumiyet ve günah arasında ince bir çizgide duran esrarengiz bir kimlik kazanmıştı.
Bir gece dinlendirdiğim lokumumu ikrama hazır hale getirmek için örtüsünü açıyorum. Hmm, eh, ben bir aşçı değilim demiştim. Ama niyetim tatlı, yetmez mi? Her ne kadar şekli kusursuz olmasa da tadı gerçekten çok iyi. Üstelik sokaktan almadan kendi başıma yapmanın mutluluğunu yaşıyorum şimdi. Siz de deneyin. Eminim daha iyisini yapabilirsiniz. Lokum tencerede kaynamaya başladığı zaman 18. yüzyılın İstanbul'undan, dar sokaklarından bir koku gelecek mutfağınıza. Onu içinize çekin. Sonra tadına bakın. Ama mutlaka paylaşın onu. Bayramınız neşeyle, kalbiniz tatlılıkla dolsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.